Merhaba. Oluşturmaya çalıştığımız YouTube kanalımızda vermek istediğimiz bilgiler öncelikle biraz daha yüzeysel ve kolay anlaşılabilir olabilir. Ama daha sonra gelen sorulara göre daha komplike yazarak, çizerek öğretmeye çalışacağım arkadaşlar size. Genel olarak beslenme işinde temel resme bakmak istemiştik. İşte ağızdan başladık, mideden devam ettik vesaire. Şimdi pankreastan sonra bağırsaklara gelmiştik. Biliyorsunuz bağırsaklar konusu bitmeyen bir konu olarak çok da duyduğunuz bir şey. Yani bağırsak sağlığı, bağırsaklar ikinci beyindir vesaire. Bu konu gerçekten uzun. Ayrıca uzun videolar yapılmayı hak eden bir konu. Çünkü sonuçta ağzımıza koyduğumuz şey en son oradan içeriye giriyor. Yani içeriye girme hikayesi olduğu için konu mühim. Bir de şu şekilde düşünelim. Şimdi bizim gövdemizin dışarıyla temas alanları nereler? Mesela derimiz bir temas alanı. Yani derinin altında ben varım, dışarısı. Akciğerler temas alanı. Nefes giriyor, akciğerdeki boşluk bana ait değil, orası bir boşluk, sonra akciğerim var. Bu mide bağırsak işinde de aslında içimizden bir boru geçiyor. İçimiz boş, öyle diyebiliriz. Çünkü oradaki boşluk da aslında bir tür dışarısı. Ve bu bağırsak borusu diyelim, oraya gelen şeyler içerisine girerken bir taramadan geçiyorlar. Bu ciltte de oluyor, işte akciğerde de oluyor ve bağırsakta en çok oluyor. İşte o bağışıklık sistemi dediğimiz şey bu temas ettiğimiz yerlerde oluyor. Kafanızda gövdemizi dediğim gibi içinden bir boşluk, boru geçen bir yapı olarak düşünürseniz yukarıdan o boşluğun içine, o borunun içine attığımız her şeyin işlemlerden sonra sindirilmeden önce içeriye geçerken bana iyi mi kötü mü diye bir ayrıştırmadan geçmesi lazım. Yani zararların ayrıştırılmasından geçmesi lazım. O yüzdendir ki mesela büyük resimde şunu bilirsiniz. İşte bozuk konserve yersen hemen bağırsakların bozulur, ishal olursun. Niye? Kapıları kapatır sana, oraya bol su gönderir ve onu dışarı atmanı ister. Kusma, ishal zaten aslında hani işime gelmiyor bu aldıkların, yediklerin anlamına gelen bir şey. Şimdi bu büyük hareketi görmeden işte de vücudun içerisinde sürekli bir tarama oluyor. Ne koyarsak koyalım vücut onu tarıyor. Bağırsakların önemi sindirilenlerin emilmesi ve atılması ile ilgili ya. Emilme kısmında işime gelenleri emecek miyim? Yani içime almalı mıyım? Bir de işime gelmeyenleri atabilecek miyim? Konumuz bu. İnce bağırsaklar yani bağırsağın üst kısmı vücudun arzu ettikleri, işine gelenleri alma kısmı, beğenmediklerini ittiriyor ve bağırsakların devamındaki kısımda en son süzme işinin yapılıp atıkların atılması. Zaten mesele yani sindirimle ilgili bu kadar başlangıçta söylediğim gibi konuşma konusu olan bağırsak sağlığı meselesi burada başlıyor. Yukarıda işime gelenleri alamıyorum, emilim sorunum var, işime gelmeyenler aradan kaçıyor, işime gelenler de gelmiyor. İşte vitamin eksikliğim oluyor, enzim eksikliğim oluyor, gıda eksikliğim oluyor. Ama bana zararı olanlar içeriye geçiyor. İkincisi alt kısım kalın bağırsaklara giriyoruz. Ya bunlarla işim bitti artık atılması lazım. Hayır onlar atılmıyor orada bekliyorlar. Konu bu. Şimdi demek ki bizim bu ağız, anüs arasında oluşan içimiz boşluklu canlıcıklar olarak, içimizde bir boru, bir boşluk olan canlıcıklar olarak şunu yapacağız. Ne işimize gelir ne gelmez ve bunu vücut bunu nasıl organize ediyor bu bağırsak konusuna o şekilde bakacağız. Daha sonra bunu hücrenin içine ne geliyor ne gelmiyor diye devam edeceğiz. Yani vücut sistem olarak böyle çalışıyor. Şimdi ince bağırsaklar yediğimiz bir sürü besinin emildiği yer. Şeker, vitaminler, mineraller, işte proteinler, yağlar vesaireler bir sürüsü orada emiliyor. Bu emilim konusunda çok sağlıklı bir bağırsak olduğu zaman nasıl oluyor? Bağırsak çeperinde bağışıklık bekçileri bekliyor. Neden bağışıklık sisteminin %80'i bağırsaklarda deniyor? Çünkü bağırsaklar çok büyük bir yüzey. Onları açsak böyle, yaysak, bir futbol sahasını kaplıyor. Kafanızda futbol sahasının büyüklüğünü düşünün. Açtığımda o büzüş hani kokoreçten hatırlayacağınız şey açılsa o kadar alan kaplayacak ve o kadar alana mikro her yediklerim içeriye girsin mi girmesin mi bağırsak onu düşünüyor. Şimdi o kadar alanı içeriye koyabilmek için o büzüştürülmüşlük yani sizin o kokoreçte gördüğünüz büzüştürülmüşlüğün üstüne
Bir de bağırsak vilusları denen pilicikler var. Sürekli pililer var, yani şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde sürekli gitgelli pilleri var onun. O piller işte emilim yüzeyini arttırmak için yiyecekler, onların aralarından bağışıklık sisteminin kontrolünden geçerek içeriye giriyorlar. Bizim elbette ki bağışıklık sistemimizin %80'i orada olmak zorunda, çünkü gövdeye koyduğumuz en çok şey orada. Zaten diğerleri de nefesle gelenler için akciğerde ve cildin üzerinde, dediğim gibi temas ettiğimiz alanların hepsinde. Hastalık olma durumunda ne oluyor? Pardon. Kendi videomu kendim de çekiyordum. Hastalık olma durumunda şu oluyor. Eğer bizim bağırsaktaki bağışıklık dediğimiz şey işe yaramıyorsa, yani iyi işini yapamıyorsa, nasıl iyi işini yapamaz? Yanlış olanı içeri alır veya masum olana fazla reaksiyon verir, değil mi? Böyle bir hikaye olduğu zaman içeride bağırsak sınırındaki güvenlik bekçilerinin yapamadıklarını içeridekiler yapmak zorunda kalıyor ve bir takım hastalıklara yatkınlık artıyor. Anlattıkça bunu kavrayacaksınız. Önce şöyle düşünelim, bir ülke var, onun sınırı var, onun sınırında onu koruyan kolordu askerleri var. Bizim işimize gelmeyen yiyecekleri gövdemize her soktuğumuzda ne kadar sağlıklı olursak olalım, o sınırı koruyan kolordunun bir kısmı o kötüleri de almamak için bir çaba gösteriyor. Yani kötü şeyler yiyince kendi bağışıklık kolordumun işte bir dalını boşa kullanıyorum. 10 asker oraya, 20 asker buraya. Yani kötü yedikçe bağışıklık kötü oluyor lafı sonsuza kadar bir bağışıklık yok. Onun bir kapasitesi var. Onlar da hücrelerden oluşuyor, vücudun organeli vesaire. Onların da sağlıklı olması için bir takım şartlar lazım. Yaşlanmayla, işte kötü beslenme vesaire, onların da güçleri azalıyor. Yani zaten orada her zaman güçlü kalmıyor, giderek gücü azalıyor. Bir de zaten onun gücünü boşa harcamış oluyoruz. Şimdi bu kalabalık laftan neyi anlattım? Diyelim ki siz ne yediniz? Mesela en çok ne biliniyor? Unlu şekerler sağlıksız diye biliniyor, değil mi? Diyelim ki biz unlu bir gıda yedik. Pastaneden aldığımız bir pasta börek olabilir. Evde kendimiz sözde yapmışızdır ama iyi ham madde kullanmamışızdır. İşte beyaz şeker, beyaz un, biliyorsunuz bunları her tıp dilinde kötü deniyor. Bunları gövdeye koyduk. Onlar geldiği zaman eğer vücutla uyumlu olsalardı esasında zaten kilo, diyabet falan diye hastalıklar kalmazdı. İçeri girdiklerinde onlarla baş etmek o kadar zor ki öbür hastalıklar oluyor. Onlar girdikleri zaman bağırsağa, orada diyor ki yani ben bunu almak istemiyorum. Bu un bana uygun değil, işte bu protein yapısındaki bir takım hayvansal gıdalar benim için uygun değil, ben bunları almak istemiyorum. Almak istememe anında onları itelemek için bir tür savaş oluyor. Şöyle diyelim, buna bağışıklık reaksiyonu diyelim. Nasıl mesela alerji bizi hapşırtıyor, içeride hapşırıkmış gibi bir şey oluyor. O hapşırıkmış gibi beğenmenilen, yani vücuda uymayan yiyecekleri yediğindeki o hapşırık aslında bir bağışıklık reaksiyonu oluşturuyor. Ama o reaksiyon orada kalmıyor. Zincirleme devam ediyor. Şimdi ben bunu, vaktimiz azalıyor, 10 dakika çekeceğim bunları. Bir sonrakinde aslında anlatacağım size, yani ince ayrıntılarla bağışıklık reaksiyonu dediğin şey ne? Gıda duyarlılığı dediğin şey ne? Bu gluten dediğin konu veya işte sütler, etler, şunlar bunlar her şey mi problem? Onları ince ayrıntısıyla anlatacağım ama burada büyük resimde anlamanız gereken şey şu: vücudumuzun dışarıyla temas eden her yeri ve bu yerlerin en büyüğü olan bağırsakta kocaman bir askeri ordu ülke sınırı gibi korumak için bekliyor. Ne koyuyorsanız ona bir reaksiyon vermek zorunda sizi korumak için. O reaksiyon ne zaman bitiyor? Ne zaman o reaksiyon hastalığa ve bağırsak hastalığına ve diğer hastalıklara sebep oluyor? Bir sonraki videoda bu sefer biraz daha teknik ayrıntıyla onu anlatacağım.